Evet arkadaşlar, şu an Seviye Garı'ndayız. Dağ Garı'ndayız. Şimdi buradan yukarı çıkacağım. Çıkışa bakacağım. Bir de dönüş biletini almam lazım. Sabah son bileti ben aldım diyebilirim. Ki şu anda da 4'e kadar Malaga otobüsleri dolu. 6.30 otobüsü var son araç olarak. Onu almam lazım. İçeriye falan bakacağım nereden alabilirim diye. Şu an dışarı çıktım. Daha demin baktım. İçeride araç şeyler var. Otomatlar var. Oradan alabiliyorsun. Bende 50 euro var. 50 euroyu bozmuyor. 20 euro istiyor. O yüzden bir yemek yiyeceğim. Burada bir yerde McDonald's varmış. Buraya doğru gideceğim. Arkadaşlar şu gördüğünüz menü 5.80. Evet arkadaşlar, yemek yedim, bileti aldım. Şimdi şeye doğru gidiyorum. Bunların katedralleri olsun, Game of Thrones'un çekildiği yer olsun, oraya doğru gideceğim. Eğer müze fiyatları, giriş ücretleri falan uygunsa giriş yapacağım. Eğer çok pahalıysa giriş yapmayı düşünmüyorum. Şimdi haritadan şeye baktım, en yakın ne var diye. Otobüs durağından buradan itibaren en yakında boğa güreş alanı var. Sevilla boğa güreş alanı var. Oraya doğru gideceğim ve size göstereceğim. Ben de biraz onun tarihinden anlatırım size. Yalnız arkadaşlar, sokakları çok iyi değil mi? Bakar mısınız şu etrafa? Çok hoşuma gitti böyle. Bir de size biraz boğa güreşi alanı hakkında bilgi vermek istiyorum. 1765'li yıllarda yapılmış orası. 13. yüzyıla kadar dayanıyormuş tarihi. 2 katlı ve çok mimarisi çok güzel bir yapıtmış. Onun dışında Mart ayından itibaren Eylül ayına kadar Sevilla'da boğa arenasında şey oluyormuş, etkinlikler oluyormuş. İşte ben de baktım bugün var mı diye. Haftaya var, 30 Haziran'da var. Onun da fiyatı, giriş ücreti 80 euro. Onun dışında sadece dolaşmak için de içeri girmek isterseniz 8 eurodan başlıyormuş. Şu anda boğa arenasının oradayım. Etrafındayım. Şimdi buradan köşeye döndüğümüzde karşımıza çıkması lazım. Şu arkada bir cadde vardı. Otobüs durağının oradan geldiğim taraftan. Muazzam. Muazzam şekilde böyle arkadaşlarımla oturmalı bir sürü kafe falan var. Genel olarak çok beğendim. Sevilla güzelmiş yani. O kadar kötü değil, böyle sokakları olsun. Yani bence güzel yani. Her şekilde. Bence burada üniversite, Erasmus falan yapılabilir bence. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Nehirin kenarında, karşıda da bir sürü şey var. Katedral olsun, şey olsun. Hepsine geçeceğiz. Şöyle bir göstermek istedim size. Muazzam ya. Gerçekten muazzam. Girişler ücretli. 8 euro. İsteyen gelsin, girsin bilginize. Ama etrafı olsun, şey olsun, konumu olsun, bence gayet güzel bir yerde. Hatta size şöyle dışarıdan da dışarıya da göstereyim şöyle. Ve bir de uzaktan şu güzelliğe bir bakın. Muazzam. Şimdi bu nehir kenarından Plaza de España'ya kadar gideceğiz. Orası da çok tarihi bir yer. Oradan sonra Alcazabar'a geçeriz. Oradan da katedrali gösteririm ve etrafını gösteririm. Daha bir sürü küçük küçük, büyük büyük eserler var. Ve bugün de hava güzel. Hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda şeye doğru gidiyorum. Nehir kenarındayım. Torre de Oro diye bir karşımda bir tane şey var. Yapıt var. Bu yapıt 13. yüzyılda yapılmış. Türkçesi Altın Kule olarak geçiyor. Zamanında bu nehirdeki işte liman kontrolü olsun, şey olsun, bütün hepsine bakan yapıtmış kendisi. Yapıt zaten şurada, ileride, şurada. Birazdan size yapıtı da göstereceğim. Vallahi burası çok güzel. Ben daha temin otobüste gelirken burada insanlar kano yapıyor. Bayağı bir aktivite yapılacak bir şehir. Onun dışında aquapark vardı girişte, Sevilla'ya girişte. Aquapark'ın fiyatına baktım. Ortalama 23 ile 28 euro arası değişiyor. Eğer sadece Luna Park'a gitmek isterseniz 23 euro.
hem Luna Park hem Aqua'ya gitmek isterseniz yanlış hatırlamıyorsam 28 euroydu. Evet. Evet arkadaşlar, yapıta yaklaşıyorum. Altın Kule'ye. Orada görüşürüz. Kulemiz burada. Zamanında liman olarak geçen, limanı koruyan, nehri koruyan yapıt. Burası çok güzelmiş ya. Sevilla'ya ben bu kadar güzel beklemiyordum. İspanya'daki beğendiğim şeylerden biri oldu. Şu atlara bakar mısınız? Muazzam. Kulemiz de burada. Kalemiz. Şimdi şu aradan mesela girseydim Alcazar'a gidebilirdim. Oradan da meydana, plazaya falan gidebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak Sevilla daireleri yürüyerek gidilebilir. Benim düşüncem o yönde. Ve muazzam bir şehir ya, muazzam bir şehir. Bakar mısınız? Gerçekten beğendim yani, gerçekten. Tam böyle takılmalık bir şehir. Sıcak mı? Sıcak. Evet, sıcağı tam sıcak ama olsun değer. Arkadaşlar Google'dan baktım, bu karşımda duran yapıt idare ofisiymiş buranın. Muazzam durmuyor mu? Şuna bakar mısınız? Devasa bir yapıt ya. Çok iyi. Hadi devam edelim. Bize geldik şimdi, burası parkı. Parkın içinden geçip gideceğiz. Bu yapıt 1928 yılında yapılmış, yanlış anlamadıysam. Kral yaptırmış ve ticaret için yapılmış. Hem Arap hem İspanyollar için yansıtan bir şey varmış. Bakalım, göreceğiz şimdi. Burası parkın girişi. Şimdi giriyoruz. Bir de meydanı böyle. Böyle bir meydanı var. Parkın içi ücretsiz. Evet, dediğimiz ticaret yapısı da orada. Oraya doğru yolculuğumuz yavaştan başlıyor. Gidelim. Anladığım kadarıyla bu yol atlar için yapılmış ve işte bisiklet olsun, şey olsun, bireysel kullanma araçları için yapılmış. Turistler böyle geliyor yapıtın önüne. Genelde insanlar bu tarafta yürüyor. Böyle. Parkın içi çok büyük bu arada, çok geniş. Fark ettiğiniz üzere sağdan da at çıktı. Atlı araç çıktı. Soldan da çıkabilir. Bunlara binmek sanırım gördüğüm kadarıyla aynen. İşte burada yazıyor, görüyorsunuz zaten, 14 euro. Bisiklet 12 euro 2 saatliği. 1 saatlik 2 kişilik bisiklet 10 euro. Yani fiyatlar böyle. Bilginize. Bu arada arkadaşlar yapıt muazzam. Şuna bakın. Çok iyi ya. Muazzam. İki kültürü yansıtmak için yapmışlar. Ama gerçekten görülmeye değer. Çok iyi ya. Muazzam. Gerçekten muazzam. Şuna bakın. Gerçekten Sevilla'ya gelin. Gidiyoruz. Gündüz gece. Nay 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 nay. Bu arada biraz Alcazar'ı size bahsedecek olursam, dünyada hala kullanılmakta olan en eski kraliyet yeri diye biliyorum. 913 yılında yapılmış. İşte Game of Thrones falan çekilmiş. Ya bayağı bir eski bir tarihi var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Zaten bu ticaret yeriyle Alcazar'ın arası çok uzak değil. İşte sadece şu arada bir yol var. Yolu geçtikten sonra zaten Alcazar'a varmış oluyorsunuz. Yani 5-10 dakikalık bir mesafedeler hemen hemen hepsi. Gidelim görelim bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam internette yazan fiyat ücreti 5,5 euroydu. 5,5 euro verip içeriye gireceğim. Bence oraya görülmeye değer.
Gidelim görelim bakalım. Abi burası da güzelmiş. Abi adamlar ne yapmış görüyorsunuz mu ya? Ağaç düşmesin diye. Neler yapmışlar neler. Evet. Kavşağa geldik. Gidiyoruz. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Muazzam. Kapı girişine geldim. Buradan böyle bir girişi var. Alkazar'ın. Buraya böyle insanlar şey yapmış. Giriş şu tarafta. Bakalım girelim bakalım. Gidiyoruz. A few moments later. Arkadaşlar etrafım dönüp dönüp duruyorum. Girişi bulamadım ya. Bütün kapılar kapalı. Baksanıza. Çıkışa geldim hala giriş yok. Çok ilginç. Şimdi bu etrafını dolanacağım. Kapı girişi diğer taraftaymış. Yani bilmiyorum. Google öyle gösteriyor. Oraya gidiyoruz. Bütün parkı dolaşmış olduk. Neyse. İyi de. Evet. Parktan çıktım. Şimdi bu yolu takip edeceğim. Büyük ihtimalle kapıya doğru gidiyordur. Oradan giriş yaparız. Arkadaşlar giremedim. Hala çarşının içindeyim. Umarım gireceğim. Şimdi bir yere doğru gidiyorum bakalım. Çarşıda böyle. Daracık sokaklardan geçiyorum. Daracık. Baksanıza abi. Girilmiyor. Etrafını turlayıp duruyorum. Nerede oğlum bu giriş ya? Harbiden tilt olmaya başladım. Valla bu turistler girirse ben de girerim diye düşünüyorum ya. Şimdi soldan döneceğim. Gidiyoruz. Umarım artık giriş bu tarafta bir yerdedir. Umuyorum ki. Aynen. Sanırım burası. Doğru yere geldik sonunda. Evet arkadaşlar sonunda geldim. Doğru yer burasıymış. Ticket ofisi burada diyor. Bakalım. Sonra sağdan giriliyor anladığım kadarıyla. Gidelim bakalım. Arkadaşlar sadece kartla ödeniyormuş. Giriş 6 euro. 14-30 yaş arası 6 euro. 65 yaş üzeri de 6 euro sanırım anladığım kadarıyla. Abi kartla ödeniyorsa üzdü ya. Ben cash girecektim. Giremeyeceğim o zaman. Tüh. Harbiden üzüldüm şu an bak. Arkadaşlar geldik. Etrafından dolaştık o kadar. Kapıyı bulduk ve sadece kartla ödeniyor. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi abi. Giremeyeceğim, çok bir şey yok. Oğlum ya niye cash almıyorsunuz ki? Yani cash alsanız ne olacak? Niye sadece kart? Niye? Neyse. Şimdi şeye doğru gidelim. Asıl katedrale doğru gidelim. Giremedik, yapacak bir şey yok abi. Ben de şimdi kartta bütçe yok. Ben hep cash dolaşıyorum. Hep cash harcıyorum burada. Şimdi kartta da bütçe olmadığı için giremeyeceğim yani, kusura bakmayın. Neyse abi, can sıkmaya gerek yok. Şimdi meydana doğru devam. Sevilla Katedrali'ne doğru devam. Harbi üzdü ya, harbi canımı sıktı. Neden sadece kart abi ya, neden ya? Abi niye cash geçmiyor, niye? Harbi üzüldüm ya. Gel buraya kadar kart olsun. Oğlum ben hep cash dolaşıyorum, bende kartta para yok. Üzdü.
Neyse arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bu da Sevilla Katedrali. Gat o tarafta kaldı, Alcazar o tarafta kaldı. Burası Sevilla Katedrali. Burası arka tarafı tabii. Birazdan öne geçeceğim ve göstereceğim size. Harbi üzüldüm bu arada ya. Sen buraya kadar gel, sadece kartla giriş olsun. Gerçekten şaka gibi ya. Oha bu arada. Fiyatlara bakın. Bu ne oğlum? Oğlum ne var içinde bunun? 12 euro. 12 euro. Yuh. Alcazar'a giremedik, kartımız da yoktu. Buraya giremiyoruz, pahalı. Ay için böyle işe ya. Harbiden canım çok sıkıldı şu an. Gerçekten üzdü. Abi ya, şaka gibi ya. Neyse çoktan gelip görmüş olduk. Ya abi şu şey var ya, şu şeye ne gerek var? Yani bence yapıp bozmuş ya. Asmışsınız da yani bence güzel durmuyor. Keşke asmasaymışsınız. Neyse arkadaşlar. Buraya da giremiyoruz. Abi 12 euro veremem, çok pahalı. Gerçi 12 euro çok pahalı yani. 6 verirdim de 12 çok hocam. Neyse hızlı, yapacak bir şey yok. Şimdi başka neresi kaldı burada? Birkaç tane daha bir yer vardı sanırım, öyle tutamıyorsam. Oralarda da gezer dolaşırız. Bu arada burada papağanlar serbest. Papağan herhalde, şu yeşil olanlar var ya. Onlar papağan olması lazım. Burada dolaşıyorlar böyle. İspanya'da her yerde var. Bilginize. Evet arkadaşlar, burası hakkında biraz bilgi verecek olursam, dünyadaki en büyük gotik katedraline ev sahipliği yapıyor bu katedral. İsmi Giralt. Onun dışında Kolomb'un mezarı varmış. 13. yüzyılda yapılmış. İşte askerler falan fethetmiş, bir şeyler olmuş falan filan. Çok fazla detaylı bilmiyorum. İsterseniz Google'dan bakabilirsiniz. Giriş 13 euro. İsteyen girsin. Evet. Bunu da görmedik demeyiz. Şimdi şeye doğru gideceğiz. Birkaç tane daha yeri varmış. Bu seviyeye ait güzel yerler var. Oraya doğru yolculuk yapacağız. Şeye çok üzüldüm. Alcazar'a giremedik. Sadece kart geçiyor. Onun dışında sadece bir meydan gördük. Altın Kale gördük. Burayı gördük. Birkaç tane daha yer var. Çarşı falan fena değil. Öyle yani, seviyeye gelinir mi? Bence gelinir yani. Bir sürü aslında aktivite var yani. İsterseniz gidin Aqua Park'a gidin. Parkta yüzün. İşte Roma Parkı var kocaman. Oraya da giriş bu arada aynı fiyatta, hemen hemen 20 civarı, 23-24 euro falan diye internetten bakmıştım. Öyle. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Biz burada nereye gidersek gidelim her yer paralı. Mesela burası 13 euro, orası 6 euro. Mesela müzeler falan olsun 1,5 euro, 3 euro, 6 euro. Herhangi bir meydan olsun, bir giriş olsun falan hep 6 euro falan. Yani seviye komple ticarethane gibi olmuş biraz. O biraz üzdü, canımı sıktı. Ya baktım yani, gidecek başka bir yer neresi var? İşte bir park var. Parkta bir tane heykel var. O kadar yani, onun dışında yapacak çok bir şey kalmadı. Öyle dolaşacağım. Güzel bir şey görürsem falan videoyu alırım ilginize. Parka doğru gidiyorum. Bu Giralt'ın olduğu etraf çok işlek. Bayağı da turist var. Bu arada size mekan fiyatlarını göstermek isterim. Pizzalar 9-10 civarı. Tapas falan 4,5 euro falan. Aklınızda bulunsun. Menüler 15. Fiyatlar genel olarak böyle. Güzel. Magnet falan alacaksanız tanesi 2 eurodan başlıyor. Bunlar var. Bir de bunlar var. Arkadaşlar 1,5 litre suyu 2 euroya,
yarım litre suyu da 1,5 euroya satıyorlar. Muazzam. Gerçekten pahalı ya. Bilmiyorum. Sevilla çok pahalı geldi bana ya. Giriş ücretleri olsun, şey olsun. Gereksiz bir pahalılık var burada bana göre. Da böyle bir meydan herhalde. Anladığım kadarıyla. Hükümet meydanı gibi. Vallahi değişik sushi markaları olsun. Adamlar burayı iyi yapmışlar ya. Şimdi o parka doğru gidiyorum. Daha sonrasında birkaç bir yer daha var. Yani uygun bir müze girişidir falan filan bulursam girip çekeceğim bilginize. Ama şey olsun, Sevilla'nın dış mimarisi olsun falan gerçekten çok güzel. Bana şeyi andırıyor, Rusya'yı andırıyor. Çünkü Rusya'nın Petersburg şehri de böyle. Her yere böyle tarihi. Bunun aynısını sanırım şeyde de demiştim değil mi ben? Yanlış hatırlamıyorsam Floransa'da dedim. Aynen öyle yani. Bu arada parka geldik. Dediğim yapıt buydu. Şuradan. İyi, millet genelde burada oturuyor. Güzel ya, fena değil de yani fiyatlar çok pahalı ama yani içecek olsun, şey olsun, giriş olsun. Bana genel olarak pahalı geldi. Size şöyle bir etrafı göstereyim bir de. Evet arkadaşlar şu an çarşısındayım. Buranın bir böyle bizim Kuyucular Çarşısı gibi çarşısı var böyle. Güzel bir cadde. İşte böyle ilerliyoruz bakalım. İleride birkaç tane daha bir şey vardı sanki yanlış hatırlamıyorsam. Müzemsi tarzı bir şey. Eğer uygun fiyatsa girerim ve gösteririm size de. Arkadaşlar şu şey gördüğünüz şu tepedeki o şey bizim Malaga liman tarafındaki şeyler hemen hemen aynı. Bu Sevilla'yı da yapmışlar bunu. Şöyle caddeyi de göstermek isterim size. Gayet tatlı bir cadde. Evet. Burası meydan gibi bir şey sanırım. Şurada kilise var. O kadar. Sevilla'dan başka bir şey yok diye biliyorum. Bir de kilise tarafını da gösteririm size. Akar yani. Şu anda saat 3:45. 11:45'te geldim buraya. Yaklaşık 4 saatte falan, 3-4 saatte rahat her yere dolaşabilirsiniz arkadaşlar, bilginize. Böyle yani. Şimdi kilise tarafına gidiyorum. Arayı çekelim. Ondan sonra yapacak bir şey kalmıyor zaten. Yavaş yavaş otobüs garına falan giderim bir saat sonra. Saat 6:30'da Malaga otobüsüne bineceğim. Ve gideceğim. Bu arada kiliseyi de göstermek istedim. Evet. Böyle. Bu kadar. Arkadaşlar kanalımda daha bu tarz geziler görmek için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha bu kanalda daha çok yerlere gideceğiz. Maceralarımız yeni başladı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao.